Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Küp çözümlerimize devam ediyoruz. Biraz ara vermiştik küp çözümlerimize. Bugün size küp çözümlerinde temeli oluşturan 3x3 küpü öyle bir ayrıntılı anlatacağım ki daha fazla ayrıntıya ihtiyaç duymayacaksınız ve bu küpü öğreneceksiniz. Bu küpü öğrenmemiz ne fayda edecek bize? Bu küpü öğrendiğinizde bu küpün formülleriyle 2x2 küpü çözebileceksiniz. 4x4 küpü rahatlıkla çözebileceksiniz. Birkaç tane ekstra formülü var. 5x5 küpü yine rahatlıkla çözeceksiniz. Birkaç tane ekstra formülü var. 6x6 küpü yine çözeceksiniz. Birkaç tane yine ekstra formülü var. Evet, 7x7 küpü çözeceksiniz. Megamix küpü rahatlıkla çözeceksiniz. Kilomix küpü rahatlıkla çözeceksiniz. Demek ki küplerin öğrenmeye bu küple başlayacağız. Bu küpü çözdüğümüzde diğer küpleri rahatlıkla çözeceğiz. Öncelikle bu küpü tanıtmak istiyorum. Bu küp, evet, 6 tane renkten oluşur. Orijinal bir Rubik küpün renkleri şu şekildedir. Beyaz bana baktığında, evet, karşıda sarı olur. Sağ tarafta kırmızı, sol tarafta turuncu, evet, üstte mavi, altta yeşil olur. Evet, altta yeşil olur. Bu renklerin yerlerini öğrenmemiz lazım. Özellikle çift sayılı küplerde bu renklerin yerlerini kullanacağız. Neden kullanacağız? Çünkü tek sayılı küplerde ortası sabittir. Bakın ne kadar çevirirsek çevirelim ortası değişmez. Bu ne demektir? Orta renge baktığımızda tek sayılı küplerde hangi renkse ileride bu yüzeyin bu renk olduğunu anlarız. Bakın beyaz, mavi, kırmızı, sarı, yeşil, turuncu. Evet, bu bilgiyi öğrendikten sonra şimdi öncelikle şu formülü göstermek istiyorum. Bu formül çok önemli. Bu formülü bu küp çözümünde iki tane yerde kullanıyoruz. Köşe yerleştirme formülü. Evet, formülümüzü şöyle gösteriyorum. Bakın, şu sağ taraf ve alt tarafla oynuyorum. Bakın, sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Evet. Bu formülü sürekli yapılı bir küpte yaptığınızda küpün yeniden eski haline geldiğini göreceksiniz. Bakın, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Öncelikle küp çözümüne bu formülü iyice anlayarak başlayınız. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Bakın, küpümüz eski haline geldi. Demek ki bu formülümüz çok önemli. Formülümü tekrarlıyorum. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola. Bakın, tutarken de şu şekilde tutuyorum. Çok ayrıntılı anlatacağım bugün. Bakın, şu 4 kareyi kapsayacak şekilde tutuyorum. Şuralarla oynuyoruz bakın. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Hızlıca bunu devam ettiriyorum şöyle. Evet, bakın küpün yerine geldiğini gördünüz. Evet, şimdi küpümüzün yapımına geçiyoruz. Öncelikle küpümüzü rastgele bozuyorum. Evet. Bu anlatacağım adımları adım adım giderseniz daha iyi kavrarsınız. Bir anda hepsini yapmaya çalışmayınız. Öncelikle bir tane orta renk belirliyorum. Ben beyazdan başlıyorum. Bakın, bir tane orta renk buldum. İlk yapacağımız şey bu beyazdan bir artı yapmak. Bunun bir formülü yok. Bu beyazı üste tutuyorum. Bakın, beyaz ortayı üste tutuyorum. Sonra yan ortaları buluyorum. Bakın, şurada bir tane yan orta var. Bunu yukarı yaptığımda artının bir ucu olmuş oldu. Şurada var bakın. Bunu yukarıya nasıl getiririm? Bakın, bir tane yan çeviriyorum. Bu tarafa geldi, dikkat ettiğiniz gibi. Bunu yukarı alıyorum. Evet, artının diğer bir ucu oluyor. Diğer beyaz bakın burada. Bunu yukarı ettiğimde bu bozulacak. Ama ne yapıyorum? Bakın, alt iki kareyi oynatıyorum şu şekilde. Yan tarafa alıyorum. Bunu yukarı aldığımda artının diğer ucu olmuş oluyor. Evet,
Şurada bakın bir tane var. Bunun nereye gelmesi lazım? Buraya gelmesi lazım şunun. Tam bunun altına getiriyorum. Şuranın altına getiriyorum. Burayı tam çevirdiğimde artıyı bu şekilde yapmış oluyoruz. Evet, bir tane daha örnek yapalım. Mesela sarıdan yapalım. Bu önemli. Bu adımı yapıyoruz. Bakın şurada bir sarı orta var. Yukarı yaptık. Bu ortayı yaparken, sarı artıyı yaparken sarı ortayı mutlaka yukarıda tutunuz. Karışmasın çünkü. Diğer ortaya bakıyorum. Nerede var? Bakın şurada bir tane var. Bunu getirmek için, şurayı bozmamak için bak alt iki kareyi oynatıyorum. Şuraya getiriyorum. Sonra bir kere bu yüzeyi oynattım. Buraya getirdim. Buraya yaptığımda bakın bunu buraya çevirdiğimde bu bozulacak. Yine alt iki kareyi oynuyorum. Bu tarafa getiriyorum. Yukarı alıyorum. Bakın artı olmuş oldu. Evet, son bir artı çalışması yapıyoruz. Maviden bir artı yapalım. Bakın mavinin bir tanesi burada. Yukarı aldım. Evet. Şurada bir mavi var. Bunu buraya getiremiyorum. Ne yapıyorum? Bir kere yüzeyi çeviriyorum. Alt iki kareyi oynattım. Bu tarafa aldım. Yukarı aldım. Evet. Şurada bir tane var bakın. Bu yüzeyi bir kere oynadım. Sonra alt iki kareyi oynattım. Buraya getirdim. Yukarı aldım. Evet. Evet, başka mavi. Şurada var bakın, tam altına getirdim. Buranın tam çevirdim. Artı olduk. Evet. Artı anlaşılmış diye düşünüyorum. Şimdi beyazdan bir artı yapıp devam edeceğiz. Bakın şurada bir beyaz var. Yukarı aldım. Diğer beyaz nerede? Şurada. Ne yapıyorduk? Bunu öncelikle bu tarafa alıyoruz. Bu yüzeyi bir kere çeviriyorum. Evet. Sonra alt iki kareyi oynatıp bu tarafa aldım. Yukarı alıyorum. Evet. Şimdi şurada var bakın bir beyaz. Buraya getirdim. Yukarı aldım. Bu şekilde artı yapmış olduk. Şurası bizim için önemli değil. Zaten yerinde düzgün değil. Artıyı yaptıktan sonra yapacağımız işlem şu. Artının devamındaki iki renkleri aynı yapmamız. Bununla alakalı bir rengi bir renge götürüyorum. Mesela maviyi maviye götürüyorum şu şekilde. Sonra kontrol ediyorum. Evet. Normalde iki tanesinin olup iki tanesinin olmaması lazım. Burada dördü de olmuş. Şöyle bir bozayım ben. Tekrar formülü göstermek için. Evet. Şimdi bakın. İki renk oldu. İki renk bozuk. Bu ya böyle iki renk olabilir ya da karşılıklı olabilir. Eğer bu şekilde yan yana olmuş ise iki renk, bakın kırmızı ve mavi iki renk oldu. Bir tanesini arka tarafıma, bir tanesini sağ tarafıma alıyorum. Olmayan renkler bir tanesini bana bakıyor, bir tanesi sol tarafımda oluyor. Bakın bir tanesi bana bakıyor, bir tanesi sol tarafımda oluyor. Ve şu işlemi yapıyorum. Bu şekilde küpü tutuyorum bakın. Şu şekilde sol taraf bir aşağı. Evet, ilk formülümüz bu. Üst taraf bir sola. Sol taraf bir yukarı. Evet. Alt iki kare bakın şurası bir sola. Evet. Arka yüzey bir sola. Yaptığımda bakın artının uçları aynı renk olmuş oldu. Evet. Formülümü tekrarlıyorum. Sol taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Sol taraf bir yukarı. Alt iki kare bir sola. Arka yüzey bir sola. Evet. Şimdi bakın iki tanesi oldu, iki tanesi bozuk. Olan bir tanesini arka tarafıma, bir tanesini yan tarafa alıyorum. Sonra formülü tekrar yapıyorum bakın. Hem formülü de bu şekilde öğrenmiş oluyoruz. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola, sol taraf bir yukarı, alt iki kare bir sola, arka bir sola. Evet. Gördüğünüz gibi artının uçları oldu. Eğer karşılıklı olmuş ise bir tanesini sağıma bir tanesini soluma alıyorum. Bu formülü yapıyorum. Sonra tekrar renkleri renklere götürüyorum. Şu şekilde alıyor. İki tanesi yapılı hale geliyor. Bir tanesini arkaya bir tanesini sağıma alıyorum. Olmayanlar bir tanesi solumda bir tanesi bana bakıyor. Bu şekilde formülü tekrar yaptığımda artının uçları olmuş olacak. Evet, artının uçlarını da yaptıktan sonra üçüncü aşamamız köşeleri yerleşmek. Birinci kattaki köşeleri yerleştirmek. Öncelikle köşeye gelecek rengi belirliyorum. Nasıl belirliyorum? Şu şekilde. Köşeyi kesen renklere bakarak. Bakın mavi, beyaz, turuncu.
Buraya mavi, beyaz, turuncu gelecek. Mavi, beyaz, turuncuyu buluyorum. Evet, buldum. Tam altına getiriyorum bakın. Mavi, beyaz, turuncu yerleşecek köşenin tam altına getiriyorum. Ve en başta öğrettiğim formülü kullanıyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Bakın köşemiz yerleşti. Köşeye gelecek rengi belirliyorum. Turuncu, beyaz, yeşil. Turuncu, beyaz, yeşili buluyorum. Bakın şurada bunu çıkartmam lazım. Aşağı, sağ ya da sola fark etmez. Tekrar yukarı. Turuncu, beyaz, yeşili tam yerleşecek yerin altına getiriyorum. Bakın buraya yerleşecek. Ve aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Evet. Aşağı, sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Evet, formülü yazabilirsiniz. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola. Bu yerleşene kadar bu formülü devam ediyoruz. Sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Bakın bu köşede yerleşti. Yeşil, beyaz, kırmızı. Yeşil, beyaz, kırmızıyı tam yerleşecek yerin altına getiriyorum. Aynı formülü tekrarlıyorum bakın. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Kırmızı, beyaz, mavi. Kırmızı, beyaz, mavi tam yerleşecek yerin altına getiriyorum. Ve aynı formülü uyguluyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yaptığımda gördüğünüz gibi tüm köşeleri yerleştirmiş olduk ve birinci katmanı tamamlamış olduk. Birinci katmanı tamamladıktan sonra küpümüzü ters çeviriyoruz. Evet, ikinci katmanda şu orta köşeleri yerleştireceğiz. Bu orta köşeleri yerleştirirken şunu yapıyoruz. Beyazın karşısında ne renk oluyordu? Sarı renk oluyordu. Şimdi şu orta renklere bakıyorum. Bakın şu orta renklere bakıyorum. Sarı olmayan bir orta renk buluyorum. Mesela turuncu, yeşil. Şu yeşili kendi rengine götürüyorum. Evet, kendi rengine götürdüm. Şöyle bir üçlü oluşturduktan sonra bu turuncu yeşilin ne tarafa yerleşeceğim ona bakıyorum. Turuncu yeşil nereye yerleşecek? Şuraya yerleşecek. Yani şurası buraya yerleşmesi lazım. Sağ tarafa yerleşmesi lazım. Evet. Üçüncü formülümüzü anlatıyorum. Evet, üçüncü formülümü anlatıyorum. Formülümüz şöyle. Bakın yerleşecek köşe hangi tarafa yerleşecekse, mesela sağ tarafa yerleşeceği için üstü bir kere sola atıyorum. Sonra yerleşecek tarafı bir kere yukarı çıkartıyorum. Sonra üstü yerleşecek tarafa doğru alıyorum. Orta renkler olunca beyazı aşağı alıyorum. Sonra tek beyaza bakıyorum bakın. Solda olduğu için üstü bir kere sağa atıyorum. Attığım taraftaki ikiliyi çıkartıyorum. Beyazı yerleştiriyorum. Aşağı alıyorum. Evet. Tekrar bakıyorum bakın. Turuncu, mavi. Bunu turuncuya götürüyorum. Ne tarafa yerleşecek? Sağa yerleşecek. Sağa yerleşecekse ne tarafa yerleşecekse onun tam zıttı üstü bir kere çeviriyoruz. Sağa yerleşeceği için sola attım. Sağı yukarı çıkarttım. Üstü yerleşecek tarafa doğru attım. Orta renkler olunca beyazı aşağı aldım. Tek beyaza bakıyorum. Solda olduğu için sağa attım. Attığım taraftaki ikiliyi çıkarttım. Beyazı yerleştirdim. Aşağı aldım. Evet. Yeşil, kırmızı. Yeşile götürdüm. Bu sefer nereye yerleşecek? Sola yerleşecek. Sola yerleşeceği için üstü sağa attım. Yerleşecek tarafı yukarı çıkarttım. Üstü yerleşecek tarafa doğru attım. Orta renkler olunca beyazı aşağı aldım. Tek beyaza baktım. Sağda olduğu için sola attım. Alttaki ikiliyi çıkarttım. Beyazı yerleştirdim. Aşağı aldım. Evet. Gördüğünüz gibi ikinci katmanı da bu şekilde halletmiş olduk. Bir diğer aşamamız bu sefer alt tarafı bozmadan üste bir artı yapmak. Şöyle bakın, bir tane küçük L varsa ya da bir artı oluşmuşsa burada sarıdan,
Bu köşeye gelecek şekilde küpümü şu şekilde tutuyorum. Ve formülümü uyguluyorum. Formülüm şu şekilde. Bana bakan yüzeyi bir kere sağa çeviriyorum. Sağ taraf bir kere yukarı alıyorum. Üst yüzey bir kere sola atıyorum. Sağ taraf bir kere aşağı alıyorum. Üst yüzey bir kere sağa alıyorum. Bana bakan yüzeyi bir kere sola alıyorum. Evet, bu formülü yazınız. Kullanacaksınız. Evet. Şimdi bakın şöyle bir çizgi oluştu. Bu çizgi paralel bir şekilde bana bakacak şekilde tekrar küpümü tutuyorum. Formülümü bir kere de yaptığımda alt bozulmadan üstte bir artı oluşacak. Bakın. Yavaşça yapıyorum. Yazın bu şekilde. Bana bakan yüzey bir kere sağa. Evet. İkinci adımımız sağ taraf bir kere yukarı. Üçüncü adımımız üst yüzey bir kere sola. Dördüncü adımımız sağ taraf bir kere aşağı. Beşinci adımımız üst taraf bir kere sağ. Altıncı adımımız bana bakan yüzey bir kere sola çevirdiğimde bakın ne oldu? Üste bir artı oldu. Alt iki katman da bozulmamış oldu. Evet, şimdiki adımımız şu. Üstteki artıyı ve alt tarafı bozmadan artının devamındaki renkleri yapabilmek. Şimdi bakın karşılıklı oluşmuş ise iki renk bakın karşılıklı oluşmuş. Bir tanesini sağıma bir tanesini soluma alıyorum ve formülümü uyguluyorum. Formülümü yavaş yavaş yapıyorum ve yazınız. Evet, sağ taraf bir yukarı, üst taraf bir sola. Evet, üst taraf her zaman sola çeviriyoruz. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı çıkarttığımda üstü iki kez sola çeviriyorum. Bir, iki. Beyazlar oluştu bakın. Sağ taraf bir aşağı, üst taraf bir sola yapıyorum. Şimdi tekrar renkleri renklere götürüyorum. Evet. Gördüğünüz gibi iki tane renk kırmızılar oluştu. Turuncu ve yeşiller oluşmadı. Bu sefer tutuş şeklimizi en baştaki gibi yapıyoruz. Evet. Bir tanesini arkaya aldım. Olanlardan bir tanesini arka tarafıma aldım. Bir tanesini sağ tarafıma aldım. Olmayanlardan bir tanesi bana bakıyor. Bir tanesi solumda. Küpü bu şekilde tutuyorum. Ve formülü tekrar uyguluyorum. Sağ taraf bir yukarı. Yavaş yapıyorum. Üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Sağ taraf ikinci kez yukarı çıkarttığımda üst tarafı iki kere sola atıyorum. Bir, iki. Sağ taraf bir aşağı. Evet. Üst tarafı bir kere daha sol yaptığımda bakın artının uçları aynı renk olmuş oldu. Şimdi bakın. Köşeleri yerlerine yerleştirme kaldı. Öncelikle şunu kontrol ediyorum. Köşe yerinde ama renkler doğru mu onu bulmaya çalışıyorum. Hiçbir köşe kendi yerinde değil. Böyle eğer hiçbir köşe kendi yerinde değilse rastgele bir köşeyi şu şekilde alıyorum ve formülü yerleştiriyorum. Bu köşe yerleştirme formülü şu şekilde. Yavaş yapıyorum bakın. Sağ taraf bir yukarı, üst yüzey bir sağa. Evet. Sol taraf bir yukarı, üst yüzey bir sola. Evet. Sağ yüzey bir aşağı, üst taraf bir sağ. Hangi yüzeyle oynarsak onunla aşağı yukarı yapıyoruz. Sol taraf bir aşağı, üst taraf bir sola. Evet. Sonra tekrar kontrol ediyorum. Bakın şu köşe kendi yerine yerleşmiş. Tam düzgün değil ama bakın mavi burada olacak, kırmızı burada olacak, sarı burada olacak. Kendi yerinde. Diğerlerine bakıyorum. Diğerleri yerlerine yerleşmemiş. Oturan bir köşeyi sol tarafıma alıyorum şu şekilde. Bakın bu şekilde tuttum dörtlüyü. Bu formülü tekrar uyguluyorum. Evet. Sağ taraf bir yukarı. Yavaş yapıyorum bakın. Üst taraf bir sağ. Sol taraf bir yukarı. Üst taraf bir sola. Sağ taraf bir aşağı. Üst taraf bir sağ. Sol taraf bir aşağı. Üst taraf bir sola. Evet. Şimdi bakıyorum. Yerleşti. Tam yerleşti.
Yerleşti ama renklerin yönü değişik. Yerleşti ama renklerin yönü değişik. Şimdi bakın. Tek yapmamız gereken şunları düzgün bir şekilde köşelerde oturtturmak. Bununla alakalı formülümüz en başta öğrettiğimiz formül. Bakın şu sağ tarafta çalışacağım. Şu sağ köşede çalışacağım. Sol tarafı bu şekilde tuttum ve formülümü uyguluyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Köşe yerine yerleşene kadar buna devam ediyorum. Sağ taraf bir aşağı, alt taraf bir sola, sağ taraf bir yukarı, alt taraf bir sağa. Yerleşene kadar devam ediyorum. Bakın bozuldu gibi ama aslında bozulmuyor. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapmayı kesinlikle unutmayınız. Bakın bundan sonra şurada çalışıyoruz ya. Bu çalıştığımız yere bozuk kenarı şu şekilde üstü çevirerek getiriyorum. Buraya getirdim. Tekrar devam ediyorum aynı formülü. Bu köşe yerine yerleşene kadar devam ediyorum. Aşağı, sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağa. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Aşağı, sola, yukarı, sağ yapıyorum. Evet bak gördüğünüz gibi alt taraf bozulmuş gibi ama bozulmadı. Endişelenmeyin. Şu bozuk köşeyi, sarı bozuk köşeyi tekrar çalıştığım yere getirdim. Ve formülümü tekrar aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ. Evet. Aşağı, sola, yukarı, sağ. Evet. Tekrar bakın sağ taraf aşağı, alt taraf sola, sağ taraf yukarı, alt taraf sağ yapıyorum. Ve küpümüzü bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet. Yavaş ve ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalıştım. Her adımdaki formülleri öncelikle bir kağıda yazınız. O aşamaya kadar çalışınız. O aşamayı gerçekten hallettikten sonra diğer adıma geçiniz. Bu şekilde çalışırsanız bu küpü yapmasını çok rahat öğrenirsiniz. Özetlemem gerekirse öncelikle ne yaptım? Birinci adım üste bir artı yaptım. İkinci adım artının devamındaki iki renkleri aynı renk yaptım. Üçüncü adım birinci yüzeydeki köşeleri yerleştirdim. Sonra ters çevirdim. Evet. Dördüncü adım şu ikinci katmandaki yan ortaları yerleştirdim. Beşinci adım üste bir artı yaptım. Altıncı adım artının devamındaki renkleri aynı renk yaptım. Evet. Yedinci adım köşe yerleştirme yaptım. Evet. Sekizinci adım yerleştirdiğim köşeleri düzelttim ve bu şekilde küpü tamamlamış olduk. Evet, anlaşılmayan bir yer varsa yorumlara yazabilirsiniz. Bu küp çözümlerini daha önceden ben anlatmıştım ama yeniden bir küplerle alakalı bir seri yapmak istiyorum. Evet, buna çalışınız. Birkaç hafta sonra şu 4x4 küpü anlatacağım. Evet, çift sayılı küpü öğrenmek çok önemli. Eğer çift sayılı küpleri mantığını öğrenirseniz bundan sonra gelebilecek çift sayılı küpleri rahatça çözebilirsiniz. Yani 4x4 küpü öğrenirseniz 6x6 küpü 8x8 küpü rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Bir sonraki yani 2 hafta sonra bu küpün anlatımını yapacağım. Daha erken merak ediyorsanız kanalımda oynatma listesinde küplerle alakalı bölümümde bunun anlatımını bulabilirsiniz. Ama yeniden ben önce 3x3'ü iyice bir sindireyim sonra çalışayım diyorsanız 2 hafta lütfen bu küpe çalışınız. Bunu güzel öğreniniz. Bunu öğrendikten sonra küp dünyasına rahatlıkça adım attığınızı göreceksiniz. Evet. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.